Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bu tavuk burada niye asılı? Şimdi anlatacağım. Bugün sizlere Hainan tavuklu pilavı yapıyorum. Dünyanın her yerinde tavuklu pilav var. Bizler bayılıyoruz. Avrupalı bayılıyor, Afrikalı bayılıyor. Ama bir tanesi var ki dünyayı ele geçirmiş. Singapurlular öyle bir sahip çıkmışlar ki buna, şu anda Singapur'un ulusal yemeği. Neden bizimkisi değil de onlarınki? İşte bu sorunun cevabını bu videonun içerisinde hem arayacağım hem sizlere göstereceğim. Çok acayip bir tavuklu pilav. Hainan, Çin'in güneyinde ufacık bir ada. Kanton etkisi, Çinlilerden gelen göçlerle 1920'lerde çıkmış Wenchang tavuğunun aslında bir uyarlaması bu Hainan tavuğu. Singapur bildiğiniz gibi ufacık bir ülke ve dışarıda yemek yeme kültürü inanılmaz yaygın. Hawker Center dedikleri mahallelerde bulunan ufak yemek yerlerinin bulunduğu yerlerde bu yeme işini hallediyorlar. Turistlerin de en çok uğradığı yerler. Hawker Center'lara girdiğiniz zaman bir koku sarıyor sizi. O muhteşem böyle susam yağı, hafiften soğan, zencefil kokusu ve asılı tavuklar. En çok sevilen, en çok tercih edilen yemeğin başında Hainan tavuklu pilavı geliyor. Tabii ki her Singapurlunun kendine ait böyle sevdiği bir tavuk pilavcısı var diyebilirim. Bizde de aslında böyle fanatikler var. İşte ben bu köşedekini seviyorum. Ahmet abinin pilavı güzel, bizim mahallenin pilavı daha güzel. Ama Singapur bu işi dünyaya satmayı başarmış. Ustaların hepsinin değişik sırları var. Singapurlu ustaların tabii kişisel sırlarını bilemem ama Hainan tavuklu pilavının muhteşem sırlarını size vereceğim. Öncelikle yumuşacık bir haşlanmış tavuk, zencefilli, taze soğanlı şahane bir suyu var. Sonrasında bu tavuğun suyu ve tavuğun yağı ile beraber yapılan muazzam bir pilav ama soslarda olmazsa olmazı acılı bir sos. Şekerli böyle hafiften koyu bir soya sos ve son olarak zencefilli sarımsaklı sosla servis edeceğiz. Görüntüsü çok basit ama lezzeti çok yukarıda. Peki bu tavuk buraya nasıl mı geldi? Şimdi anlatıyorum. Öncelikle güzel bir tavuğunuz olsun. Yani hafif böyle yağlı bir tavuk olursa muhteşem olur. Çünkü o tavuğun yağlarını pilavı yaparken de kullanacağız. Öncesinde bütün tavuğun, bakın benimkinin muhteşem bir kuyruk yağı var. Kuyruğu neyse. Arka yağı var. Hemen bu yağları alıyorum bıçakla. Şöyle kenara. Şöyle kenarlarda da minik yağlar var. Onları da alıyorum. Birazdan bunları eriteceğim. Bunları şimdi kenarda bekleteceğiz. Derisine zarar vermemeye özen gösterin. Bakın böyle içte yağlar var. Ve tabii ki en yağlı parçası tavuğun gerisi. Tavuğumuzu bolca tuzlayıp ovuyoruz. Bu da derinin birazcık kendini çekmesini sağlayacak. Haşlanırken kendini bırakmayacak. Aynı zamanda tabii ki tavuk suyuna da şahane bir tat verecek. Orijinalde MSG dediğimiz ya da Çin tuzu diye bildiğiniz tuz da kullanılıyor bu tariflerde. Özellikle Uzak Doğu'da vazgeçilmezdir. Ama biz kullanmayı çok tercih etmiyoruz. Ki zaten çok da sağlıklı olduğunu savunamayacağım. Ne yalan söyleyeyim. Ama ben o tadı da almak istiyorum. MSG'ye ulaşamıyorum diyorsanız hazır bildiğiniz o bulyonlar var ya, tavuk bulyonlar. Onlardan böyle 1/4 kadar bile atmanız kafi bunun içerisine o tadı almak için. Ama hiç gerek yok. Zaten tavuğun içerisinde yeteri kadar umami dediğimiz lezzet, glutamatlar var. Bize yeterli olacaktır. Tavuğun içini de bolca tuzluyoruz. Karkasına da tuz gelsin. Nazikçe deriye tuzla masaj yapıyoruz. Tavukla işimiz bitti. Bakın gördüğünüz gibi normaldeki kesme tahtamın üzerine başka bir kesme tahtası kullandım. Sizler de tavuk için, balık için, et için farklı kesme tahtaları mutlaka bulundurun. Böylelikle çapraz bulaşma ve bakterilerden kaçınmış olursunuz. Şimdi bunu alacağız kenara. Ellerimi yıkıyorum, mutlaka geliyorum. Tavuk suyumuza lezzet verecek olan temel 2 malzememiz var. Birincisi zencefil, ama bakın bolca zencefil. Kalın kalın doğrayın. Ve ikinci malzememiz taze soğan. Bolca, yaklaşık kaç tane koymuşum ben? 8 tane. Yeşil kısımlarını şöyle iri iri doğruyoruz. Beyaz kısımları aroma versin diye hafifçe üzerlerine vuracağız. Evet, ikinci malzememiz de tamam. Normalde bir malzeme daha var, pandan yaprağı. Bizde neredeyse hiç bulunmadığı için şimdi orasını hiç karıştırmıyorum sizler için. Ama pandan yaprağı da güzel böyle otsu, hafif tütsülenmiş bir tat veriyor içerisinde. Aroma olarak o da aklınızda bulunsun. Şimdi sıcak suyun başına geçelim. Suyumuz kaynar.
Bolca suyumuz var. Tavuğun sığabileceği kadar bir tencereyi suyla dolduruyoruz. İyice kaynar hale getiriyoruz. Adeta bir çaymış gibi hayal ediyoruz. İçerisine öncesinde zencefiller, taze soğanlar ve tabii ki bu kadar suya sadece tavuğa koyduğumuz tuz yetmez. Birazcık daha tuz atıyorum içerisine. Suyun neden kaynar olması gerekiyor? Çünkü hafiften tavuğumuzu şoklayacağız. Şöyle kanatlardan tutuyoruz, daldırıyoruz. Hafif bir yüzdürelim. Derinin gerildiğini görebiliyorsunuz. Çünkü şoku yedi şu anda. Evet. Deriyi şokladık. Nazikçe bırakıyoruz tavuğumuzu içeriye. Su kaynayacak tekrar. Çünkü tavuk soğuk, suyu soğuttu. Su kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Tavuğumuzun boyutuna göre 45 ila 1 saat arası, yani 45 dakika ile 1 saat arasında pişecek. Sonraki işlemler çok eğlenceli. Ve tavuğumuz haşlandı. Yalnız rengi falan, kokusu falan yıkılıyor. Şimdiki işlemler önemli, dikkatli. Burada yanımda soğuk su, hatta içerisinde buz var. Tavuğu dikkatlice çıkartıp hemen şoklayacağız. Bu yaptığımız işlemin tabii ki bir amacı var. Hemen dışında oluşan o tavuk yağı, tavuk kolajeninin hızlıca tavuğun üzerine yapışmasını sağlamak. Çok fazla tutmayacağız, tavuğumuzu aşırı soğutmayacağız. Ama her yerinin de soğuğa değdiğine emin olmak istiyorum. Güzelce süzdürüyoruz ve kurulayacağız. Güzelce kuruladık. Şimdi tabii ki tavuk beklerken derisi kuruyacaktır ve bu derinin kurumaması için, hatta muhteşem bir aroma vermesi için gizli silahımız susam yağı. Tavuğun derisini güzelce yağlıyoruz. Her yerini güzelce parlattık, yağladık, artık kuruma derdi yok. Sıra geldi kancalara. Evet, şu anda hep beraber Hawker Center'ın içerisine girmiş oldunuz siz de benimle beraber. Orada bu inanılmaz görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Ben de bu deneyimi size yaşatmak istedim. Tabii ki bu tarifi yaparken asmak zorunda değilsiniz. Şöyle alttan fırın telinin üzerine yerleştirip yine güzelce kurutabilirsiniz. Yani altından hava geçsin ki dışındaki deri güzelce kuruyabilsin. Ama yağladığımız için de böyle parlak parlak kalacak. O burada dinlenecek. Biz de artık o tavuk yağını kullanıp muhteşem aromatik pilavına başlayalım. Birazcık sıvı yağ. Çünkü tavuk yağı tek başına yetmez. Ayırdığımız tavuk yağı parçalarını da alalım içeriye. Bir tane ufak kuru soğan ve 4 diş sarımsak. Büyük parçalar halinde. Şimdi yüksek ateşte bunları kavuracağım. Bütün aromasını yağ geçireceğim. Soğanların kenarları kızarmaya başladılar. Tavuk parçaları iyice küçüldü. Muhteşem bir koku sardı ortalığı. Şimdi pilav tenceremizi ocağa alıyoruz. Bir tane süzgeç yardımıyla buradaki yağı şimdi tenceremize süzeceğiz. Bütün aroma yağda. Yağımızı süzdürdük. Pirincimi önceden yıkadım ve kuruttum. Uzun pirinç kullanıyoruz. Yasmin olur, basmati olur ya da farklı bir uzun pirinç olacak. Nişastasını akıttık ve kuruttuk. Altını açalım. Pirinçleri bir karıştıracağız ama bizdeki gibi kavurma usulü, şöyle bir ısıya alsınlar sadece. Sonrasında üzerine kaynar tavuk suyu koyacağız. Şöyle yağ bulansınlar. Pirinçler güzelce yağ bulandılar. Hemen tavuk suyumuzu döküyorum. Bir taşım kaynayacak. Sonrasında altını kısacağız. Klasik pilav gibi demleyeceğiz. Bir kez karıştırıyorum. Bir daha karıştırmamak üzere. Güzelce oturtalım. Hafiften salladık. Şöyle bir taşım kaynasın. Sonra kapağını kapatalım ve soslara başlayalım. İlk sosumuz çok basit. Ben koyu soya sosu kullanıyorum ama eğer ki koyu soya sosuna ulaşamıyorsanız normal az tuzlu bir soya sosu da kullanabilirsiniz. Evet, soya sosumuzu koyduk. Şimdi bunun tadını hafifletsin diye içerisine bir tatlı kaşığı kadar da esmer şeker koyuyorum. Karıştırıyoruz ve bunu neyle inceltiyoruz? Tavuğun suyuyla. Burada istediğiniz kıvamı yakalayana kadar tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Şeker de eriyecek tabii ki. Şekerler eridi. Bir tadına bakalım. Of. Aha, çok güzel. Sıra geldi ikinci sosa. İkinci sosumuz çok basit.
zencefilli sarımsak sosu. Zencefilimizi ince ince rendeliyoruz. Eğer ki rendeniz yoksa bu şekilde ince ufak ufak doğrayın, havanda dövün. Sarımsaklarımızı rendeleyelim. Buna biraz da sirke koysak işkembe sosu olur ama bu ondan değil. Güzel kokuyor. İçerisine birazcık sıvı yağ. Tadını yağ versin. Tuzumuzu da ekleyelim ve karıştıralım. Ve bitti. Sıra geldi son sosa. Acılı, zencefilli, sarımsaklı sos. Aman diyeyim, acılara dikkat. Taze acı biberimiz var. Burada direkt hazır bir acı sos da kullanabilirsiniz ama bunu da deneyebilirsiniz. 3 diş sarımsak, taze zencefiller. Biberleri de az elleyeceğim derken bayağı elledim. Aman diyeyim, dikkatli olalım. Şimdi bunu döveceğiz ama tabii ki birazcık suyun çıkabilmesi için içerisine tuz atıyoruz. Ve 1 çay kaşığı da toz şeker. Evet, biber, sarımsak ve zencefiller birleşmeye başladılar. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı susam yağı. Çok fazla değil. 1 tatlı kaşığı sirke. Ben pirinç sirkesi kullanıyorum. Beyaz herhangi bir sirke kullanabilirsiniz. Ve yarım limonun suyu. Karıştıralım. Bütün rengini, kokusunu, tadını şimdi sosun içerisinde hissedeceğiz. Ama temel malzememiz yine ne? Kaynar tavuk suyu. Tavuk suyunu koyup bu sosu da hazırlıyorum. Pilavımız hazır, tavuk hazır, soslar hazır. Tadına bakalım. Gördüğünüz gibi tavuğu asıldığı yerden indirdik. Göğüslerini, kalçasını, kalçadan da bagetlerle kalça etini ayırdık ve dilimledik. Eğer ki satırınız varsa Singapurlular gibi satırla kemiklerini de kırarak içerisinde daha ufak lokmalıkla kesebilirsiniz. Ama ben bagetleri bıraktım. Diğer kalan kısımları ise dilimledim. Şimdi bu tavukların üzerine az önce yaptığımız o tavuk sulu, hafif şekerli, koyu soyalı sostan dökeceğiz. Şart değil ama birazcık ferahlık olsun, birazcık da güzel bir aroma katsın diye kişniş de ekledim. Tavuk tabağımız hazır, pilavı da getirelim. Pilavımızı önceden çatalla güzelce havalandırdık. Şu anda gördüğünüz gibi böyle tane tane ama mis gibi kokuyor. Hemen ortaya sunum kasesine alacağım ama tabii ki bu Hawker Center'larda herkese bir kase pilav, yanına işte tavuğun istediğim parçası ya da hangi parçası şansına denk gelirse soslar ve tavuk suyu geliyor. Ama evlerde yapıldığı zaman böyle ortaya getiriyorlar. Herkesin eline ufak bir kase pilav veriliyor. Herkes bir parça tavuk alıp istediği sosa bandırıp kendi pilavının üzerinden yiyor. Çok enteresan bir deneyim. Belki de kalabalık sofralarda siz de bu deneyimi dostlarınızla ya da ailenizle paylaşmak istersiniz. Kendim için de şuraya bir ufak kase pilav alayım. Klasik sunumda birkaç dilim salatalık ve son olarak çorbamızı da koyalım ve tadına bakalım. Son olarak üzerine taze kıyılmış taze soğanla işi bitirdik. Ben bunu yerim. Yalnız tavuk, üzerindeki soya ve şu anda batırdığım bu zencefil sarımsakla çok iyi. Pilavın tadına bakacağım ama kaşıkla. Uzak Doğu lezzetlerini seviyorsanız işte bu kombinasyonlar tam size göre. Susam yağı, zencefil, sarımsak, böyle ağzınız içinde böyle şenlikler oluşuyor. Ve şimdi bu taze soğan dolu muhteşem tavuk suyunun tadına bakacağım. Çok temiz bir tadı var. Hemen acılıdan da yiyeyim. Şöyle acıya da bandıralım. Bunu direkt bak böyle yapalım bu sefer. Çünkü acıdan biraz korktum, yalan söyleyeyim. Çok acı kokuyor. Şöyle tavuk pilav deneyimi olarak yemek istiyorum bunu. Birlikte. Çok acı. Acısı var abi. Beni iyi anladın. Şu anda gözümden çıktı acısı. Oha, çok acıymış. Ama lezzetli acının tam karşılığı. Acayip güzel.
pilav, tavuk suyu. Şöyle bir şey var, bir bütünlük var. Yani dükkana giren bir tavuğun bütün her şeyinin kullanıldığı bir yemekten, bir sofradan bahsediyoruz. Ve bunu da bütün dünyaya Hainan tavuklu pilavı olarak çok güzel pazarlamışlar, satmışlar. Deneyim olarak çok güzel. Dünyanın en iyi pilavı mı? Bu herkese göre değişebilir. Damak zevkleri çok farklı. Tabii ki dünyanın kalabalık ülkelerinde sevilen lezzetler bunlar. O nedenle dünyanın en çok sevilen tavuk pilavı olabilir. Bence bizim tereyağlı pilavımız ve tavuğumuz da muazzam. Ama farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için, uzak doğu mutfağını sevip böyle arkadaşlarınızla toplanıp şahane bir akşam yaşamak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Beğenmeyi, abone olmayı, zile basmayı unutmayın ki böyle güzel tariflerin peşine düşelim. Sizlerle paylaşalım. Görüşmek üzere. Bay bay.